Erteleme psikolojisi. Neden son dakikaya bırakıyoruz? Erteleme, çoğu insanın hayatında sıkça karşılaştığı, fakat tam olarak neden gerçekleştiğini anlamakta zorlandığı bir davranış biçimidir. Yapılması gereken işler, teslim edilmesi gereken projeler, hatta günlük sorumluluklar bile çoğu zaman son dakikaya bırakılır. Peki neden? Neden bildiğimiz ve aslında yapmamız gereken işleri zamanında değil de, son anlarda, stres altında ve çoğu zaman aceleyle yerine getiriyoruz? Bu davranış biçiminin temelinde yalnızca tembellik ya da düzensizlik yatmaz. Aksine, ertelemenin kökeni oldukça derin psikolojik dinamiklere dayanır. Erteleme, çoğu zaman yüzeyde görünen bir sonuçtur. Bu sonucun altında ise kaygı, mükemmeliyetçilik, özgüven eksikliği, görevle duygusal bağ kuramama ve zaman algısındaki bozukluk gibi nedenler yatar. Mükemmeliyetçilik ve başarısızlık korkusu. Birçok kişi için erteleme, aslında mükemmeliyetçiliğin bir yan ürünüdür. Mükemmeliyetçi bireyler, bir işi en iyi şekilde yapma arzusu taşırlar. Ancak bu mükemmelliğe ulaşamayacakları korkusu, onları o işe başlamaktan bile alıkoyabilir. Zihin şöyle çalışır: eğer başlarsam ve başarısız olursam, bu benim yetersiz olduğumu gösterir. Oysa hiç başlamazsanız, başarısız da olmuş sayılmazsınız. Bu savunma mekanizması, kısa vadede kişiyi korur gibi görünse de, uzun vadede ciddi kaygılara, kronik ertelemeye ve düşük özsaygıya neden olur. Özgüven eksikliği ve kendine güvensizlik. Bazı insanlar, yapacakları işin altından kalkamayacaklarını düşünürler. Yetiştiremeyeceğim, zaten beceremem gibi düşünceler, kişiyi başlamaktan alıkoyar. Bu tür inançlar, zamanla bireyin benlik algısını zayıflatır ve öğrenilmiş çaresizlik duygusunu besler. Kişi, daha başlamadan pes eder ve işi sürekli olarak erteler. Kaygıdan kaçma mekanizması. Erteleme, bazen bir kaçış stratejisidir. Zor bir işe başlamak, zihinsel veya duygusal olarak rahatsız edicidir. Kişi bu rahatsızlıkla yüzleşmek yerine, geçici olarak rahatlatan başka aktivitelere yönelir. Bu kaçış davranışı, kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, uzun vadede suçluluk, stres ve kaygı gibi olumsuz duyguların artmasına neden olur. Böylece kısır bir döngü oluşur. Erteleme suçluluk, daha fazla erteleme artan kaygı. Ertelemenin beyinle ilgisi. Nörobilimsel perspektif. Erteleme sadece bir irade meselesi değil, aynı zamanda beynimizin nasıl çalıştığıyla doğrudan ilişkili bir durumdur. Modern nörobilim, erteleme davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak birçok bulgu sunmuştur. Bu davranış, beynin farklı bölgeleri arasındaki etkileşimden doğar. Özellikle prefrontal korteks ve amigdala arasındaki ilişki bu konuda oldukça kritiktir. Prefrontal korteks, planlama ve irade merkezi. Prefrontal korteks, beynimizin ön kısmında yer alır ve planlama, karar verme, odaklanma, ileriye dönük düşünme gibi yüksek bilişsel işlevlerden sorumludur. Aynı zamanda özdenetimimizin merkezidir. Ne zaman uzun vadeli bir hedef belirlesek, gelecekteki faydaları düşünsek ya da zor bir işe başlamak için kendimizi zorlasak, bu bölge aktif hale gelir. Ancak prefrontal korteksin bir özelliği vardır: oldukça kırılgandır. Stres, yorgunluk, duygusal dalgalanmalar veya dikkat dağıtıcı uyaranlar, bu bölgenin işlevselliğini kolayca bozar. Bu durumda kişi, uzun vadeli hedefleri göz ardı edip, anlık hazlara teslim olmaya daha meyilli hale gelir. Amigdala, tehlike ve kaygı alarmı. Amigdala ise beynin daha ilkel bir bölgesidir. Temel olarak korku, kaygı ve tehdit algısı ile ilgilenir. Yapmamız gereken bir işi düşündüğümüzde, eğer o işle ilgili kaygı, başarısızlık korkusu, reddedilme ihtimali gibi olumsuz duygular taşıyorsak, amigdala devreye girer. Beyin bu durumu gerçek bir tehdit gibi algılar ve bizi o tehditten uzaklaştırmaya çalışır. Bu da şu anlama gelir: beynimiz, zor veya stresli bir görevi, fiziksel bir tehdit gibi yorumlayarak bizi o işten uzak tutmaya çalışır. Bu savunma mekanizması kısa vadede bizi rahatlatır. Ancak uzun vadede işlerin birikmesine ve kaygının daha da büyümesine yol açar. Özetle, beyin bizim yerimize kısa vadeyi seçiyor. Beynimiz, kısa vadeli rahatlığı, uzun vadeli başarının önüne koymak konusunda oldukça programlıdır. Bu da demek oluyor ki erteleme, bir irade eksikliği değil,
daha çok beynin doğal eğilimlerinin bir sonucudur. Bu eğilimleri bilmek, onları yönetebilmek için ilk adımdır. Erteleme ile başa çıkmak için psikolojik stratejiler. Erteleme, yalnızca bir zaman yönetimi sorunu değildir. Aynı zamanda bir duygu yönetimi sorunudur. Yapmamız gereken bir işi ertelediğimizde, aslında o işe dair hissettiğimiz rahatsız edici duygulardan kaygı, yetersizlik, sıkılma, başarısızlık korkusu gibi kaçmaya çalışırız. Bu nedenle, erteleme davranışıyla mücadele etmek istiyorsak, sadece plan yapmayı değil, aynı zamanda duygularımızla nasıl başa çıkacağımızı da öğrenmemiz gerekir. Aşağıda, ertelemeyi yenmek için etkili olduğu bilimsel araştırmalarla desteklenmiş bazı psikolojik stratejileri bulabilirsin. Kendini gözlemleme, farkındalık geliştirme. İlk adım, ne zaman ve neyi ertelediğini fark etmektir. Çünkü birçok insan, ertelediğinin farkına bile varmaz ya da bunu normalleştirmiştir. Gün içinde işleri ne zaman, ne sebeple ertelediğini yazmak. Hangi duygu ya da düşünceyle bu kararı verdiğini not almak, davranışın kökenini anlamanı sağlar. Örneğin, sunum çalışmasına başlayacaktım ama kendimi yorgun hissettim. Zaten iyi yapamayacağımı düşündüm. Bu yüzden başka bir şeyle oyalanmaya karar verdim. Bu tarz gözlemler, otomatik davranışı bilinçli hale getirir. Bilinçli hale gelen davranış ise değiştirilebilir hale gelir. Mükemmeliyetçiliği yönetmek. Ertelemenin arkasındaki en güçlü zihinsel engellerden biri, ya tam yaparsam ya da hiç yapmam düşüncesidir. Bu katı zihinsel kalıplar, kişiyi ya zirvede başarı ya da mutlak başarısızlık arasında sıkıştırır. Bu yüzden şu iç konuşmaları değiştirmek önemlidir. Mükemmel olmak zorunda değilim. Başlamak, en az bitirmek kadar değerlidir. İlk taslak kötü olabilir. Bu, sürecin doğal bir parçası. Psikolojide bu yaklaşıma bilişsel yeniden çerçeveleme, reframing denir. Düşünceleri yeniden tanımlayarak, duygular üzerindeki baskısını azaltmak mümkündür. Parçalara ayırma ve mikro görevler. Beyin, büyük görevleri tehdit gibi algılayabilir. Bu yüzden büyük projeler, çok karmaşık ya da yorucu gelir ve kişi başlamaktan kaçınır. Çözüm: görevi küçük, basit parçalara bölmek. Buna mikro görevleme denir. Örneğin, tez yaz demek yerine, dosyayı aç, kaynakça listesini yaz, giriş paragrafını tasla, 10 dakika sadece yaz. Bu küçük adımlar, beynin yapılabilirlik algısını güçlendirir. Küçük başarılar biriktiğinde, motivasyon artar ve zincirleme biçimde devam etmek kolaylaşır. Kendini gözlemleme, farkındalık geliştirme. İlk adım, ne zaman ve neyi ertelediğini fark etmektir. Çünkü birçok insan, ertelediğinin farkına bile varmaz ya da bunu normalleştirmiştir. Gün içinde işleri ne zaman, ne sebeple ertelediğini yazmak. Hangi duygu ya da düşünceyle bu kararı verdiğini not almak, davranışın kökenini anlamanı sağlar. Örneğin, sunum çalışmasına başlayacaktım ama kendimi yorgun hissettim. Zaten iyi yapamayacağımı düşündüm. Bu yüzden başka bir şeyle oyalanmaya karar verdim. Bu tarz gözlemler, otomatik davranışı bilinçli hale getirir. Bilinçli hale gelen davranış ise değiştirilebilir hale gelir. Mükemmeliyetçiliği yönetmek. Ertelemenin arkasındaki en güçlü zihinsel engellerden biri, ya tam yaparsam ya da hiç yapmam düşüncesidir. Bu katı zihinsel kalıplar, kişiyi ya zirvede başarı ya da mutlak başarısızlık arasında sıkıştırır. Bu yüzden şu iç konuşmaları değiştirmek önemlidir. Mükemmel olmak zorunda değilim. Başlamak, en az bitirmek kadar değerlidir. İlk taslak kötü olabilir. Bu, sürecin doğal bir parçası. Psikolojide bu yaklaşıma bilişsel yeniden çerçeveleme, reframing denir. Düşünceleri yeniden tanımlayarak, duygular üzerindeki baskısını azaltmak mümkündür. Parçalara ayırma ve mikro görevler. Beyin, büyük görevleri tehdit gibi algılayabilir. Bu yüzden büyük projeler, çok karmaşık ya da yorucu gelir ve kişi başlamaktan kaçınır. Çözüm: görevi küçük, basit parçalara bölmek.